Arkadaşlar herkese merhaba, Çizvan'la hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sonnet sulu boyayı ve aynı zamanda Klorofontain'in kırmızı kapaklı bu selüloz kalın dokulu defterini inceleyeceğiz. Ve tabii ki bu ikisini de pratik olarak inceleyebilmek için sizlerle Studio Ghibli'den seçtiğim bir tane anı resmetmeye çalışacağız. İlk öncelikle hemen sulu boyamızı incelemekle başlayalım isterseniz. Böyle kısa hap niteliğinde bir video olsun istiyorum. Sulu boya başlangıç seviyesinde olanlar özellikle. Bu sulu boyayı zaten sulu boya başlangıç seviyesinde çokça kullanılan arkadaşınızı görmüşsünüzdür eminim. Çünkü uygun fiyatlı bir sulu boya White Night serisine göre. Bu Nevskaya Paletta'nın bir ürünü, yine Rusya'dan. Şöyle hemen açarak başlayalım. Gördüğünüz gibi kendisinin bir paleti yok. Karton kapaklı kutuda geliyor. Bu da en büyük eksisi. Zaten bunu herkes söylüyor. Kullanan herkes de söyler. Bence de çok büyük bir eksi. Ama şu yönünden bakıyorum ben. Maliyeti oldukça düşürüyorlar. Bu şekilde daha uyguna satın alabiliyorsunuz. Eğer palet isterseniz palet eminim size böyle bir 100 lira daha koyacaktır diye düşünüyorum. Benim yedek paletim var. Eğer kullanmak istersen dışarıda onun içine koyarım. Hemen şöyle çıkartalım. Boya yapısına bakalım. Boya yapısı aslında ben şöyle direkt baktığımda şey söyleyebilirim. White Night'ta gelen boyanın kıvamına çok benziyor ama gerçekte uyguladığımda nasıl çıkar onu bilmiyorum. Bir de şöyle kendileri renk paletini yapıp koymuşlar ama ben bunu pek gerçekçi bulmadığım için şimdi kendim tekrardan deneyeceğim. Şöyle kafadan bir baktığım zaman elinizde eğer Van Gogh bir boya paleti varsa, Winsor Newton varsa, temel böyle başlangıç küçük paletler. Bu da yeterli olacaktır. Sadece bunun bonusu bence ne? Van Gogh'a göre violet dip renginin olması. Yani mor rengin direkt olması. Herhangi bir şeye karıştırmanıza gerek olmaması. Sizler için şöyle kısaca küçük bir kağıda tekrardan ben şeyini alayım boyayla. Daha sonra da resmimize başlayalım. Tekrardan merhaba. Şimdi bu şekilde hemen renk paletini görebiliyorsunuz hangi renklerin olduğu. Şunda tam pek anlaşılmasa da şimdi burada daha net anlaşılır. Çünkü ben kullanırken buradan pek anlayamazdım. Mesela Gold Ochre denilen renk benim hiç beklemediğim tonda bir renk çıktı açıkçası. Çok seveceğim bir renk çıktı. Genel olarak şunları söyleyebilirim. İnternette bir sürü transparanlık testi, yoğunluk testi, bilmem ne testi, bir sürü test görebilirsiniz bu arada. Ama ben biraz daha farklı yaklaşmaya çalışıyorum diğerlerinden. Daha doğrusu şöyle kullandığım şeylere göre yorum yapmak istiyorum. Birincisi şu güzel. Pigmentasyonu çok iyi. Ben beklemediğim kadar iyi. Renkler daha iyi bence Van Gogh'tan. Çünkü şöyle düşünüyorum, ben şu mantıkla düşünüyorum. Van Gogh'da en büyük problem mor renkti. Yani ben tutturduğum mor rengi bir daha tutturamıyordum. Çünkü şu üç büyükler gibi şu üç pembe kırmızı tonları var ya, beni bitiriyordu. Her seferinde farklı bir karışım yapıyordum. Unutuyordum bir de. O yüzden o sıkıntıydı. Ama mesela şunu söyleyebilirim Van Gogh'a göre. Hemen çok fazla kahve tonu var. Bence buna gerek yoktu. Van Gogh'da daha fazla mavi ve kırmızı tonu var. Bence bu daha avantajlı. Ama açıkçası Van Gogh'a göre de sarı renkleri ve mavi renkleri daha güzel. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi bugün yapacağım resmi de yine yeni bir kağıtta yapacağım. Ben bir senedir falan bu kağıdı herhalde kullanmıyordum, temiz net. Uzun zaman sonra bu kağıdı kullanacağım. O yüzden heyecanlıyım. Çünkü bu arkadaşın bildiğiniz üzere çok kalın bir dokusu vardı. Yani kullanan herkes bilir. O kadar kalın bir dokusu var ki skeç yaparken herkes zorlanır. Zaten bunu da çok sık söylerken, skeç yapmakta zorlanıyoruz. İşte boyayı vurduğumuz zaman hemen katman katman oluyor vesaire. Ama ben de şunu seviyordum. Bu kağıtında kadar su eklemesi yaparsanız yapın, hiçbir şekilde kabarmıyordu. Yani ne kadar su eklerseniz ekleyin garip bir şekilde kağıt kaldırıyordu. Ama bugün şunu fark ettim. Şu da önceden yaptığım bu Ghibli resmi. Şimdi şu dokuya bakın. Eminim kamerada bile hissediliyordur. Ki ben zaten bu paketi açarken şunu düşündüm. Ya bu kamerada bu dokusu çok hissedilecek. Nasıl olacak falan diye. Aynı doku değil. Yani daha doğrusu ters çevrilmişler kağıdı. Yani bilmiyorum. Bunu mu zamanında hatalı bastılar? Bu mu doğrusuydu?
Yoksa insanlar böyle diye kağıdın önü arkasını değiştirirler. Kağıt tıpatıp aynı. Bakın arkası aynı şekilde böyle kalın dokulu. Önüne geldiğimiz zaman normal. Bunun da arkası aynı şekilde. Aynı doku. Önüne baktığın zaman tırtıklı. Yani bir senede bayağı bir şey değişmiş. Ben de anlamadım. Bu işte bir gariplik var. Bilen varsa yazarsa sevinirim. Hangisi doğruydu, hangisi yanlıştı. Bir yola çıktık ama bakalım yani. Şimdi hazırsanız sizlerle beraber bu yeni kağıdımızla, gerçekten benim için yeni bir kağıdı da sizlerle beraber yorumlamaya başlayalım. Şimdi ilk öncelikle selüloz bir kağıt kullanıyorum bugün sizlerle beraber. 300 gram bir kağıt. Zaten sulu boya yapmanız için en düşük gramaj 300 gram arkadaşlar. Elinizdeki o 200 gramların hiçbirini kullanmayın çünkü hata yaparsınız. Hata yapınca da kendinizden bilirsiniz. Bu iş niye olmuyor dersiniz. Vesaire bu iş uzar gider yani. Şimdi sizlerle beraber bugün biraz riskli Stüdyo Ghibli'den bir Miyazaki tasarımını yeniden canlandıracağız, yeniden yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız. İlk öncelikle sulu boyada her zaman yaptığımız gibi en arkadan en öne doğru giderek başlayacağız. Yani ilk önce gökyüzümüzü, sonra dağlarımız, sonra bulutlarımız vesaire böyle böyle akarak gelecek. İlk öncelikle ben normalde zemini hep yaparım ama ıslatırım ama bugün ıslatmayacağım fazla. Çünkü biraz da böyle deneyelim bakalım. İlk önce gökyüzünü boyamakla başlıyorum işe. Bronzun 123 serisinden 8 numarasını kullanacağım. Hafifçe bir taslağını yaptım önceden. Çok net şeyler belirtmeden. Daha sonra dağları yapmaya geçeyim. Dağları nasıl yapacağım? Dağda da aslında ilk önce hafifçe ıslatacağım. Biraz şu üst taraflara doğru değil aşağı taraflara doğru ıslatacağım. Çünkü üst tarafın beyaz kalmasını istiyorum zaten. Resimde de beyaz. Dip rengimle Burton rengimi karıştırdım. Ve daha sonra hafif hafif minik minik eklemeler yapıyorum. Aralarda böyle taşlar, kayalıklar var ya, görüntüler. O görüntüleri yapacağım şöyle. Bulut için şu tarafı zaten boş bırakmıştık ama şöyle ıslatacağım. Bulut için bıraktığımız yeri. Daha sonra azur rengimizi zaten almıştık tabağa. Sulandıracağım hafif. Ve ıslak yerleri bırakacağım. Gördüğünüz gibi yani kamerada net gözükmüyordur bile. Sadece o bulutun aralarındaki gölgeleri yapmak için bunu yapıyorum. Biraz daha koyulaştıracağım. Red deep rengim yani mor rengimle azuru hafif birbirine karıştırdım. Koyu gölge vereceğim. Tekrar ıslatıyorum. Çünkü kağıdımda istediğim kadar ıslaklık olmadı. Böyle deep rengimle azur rengimi böyle hafifçe karıştırıp böyle koyu gri gibi bir renk elde ettim. Islak olduğu için zaten rahat bir şekilde boya dağılıyor. Bu arada boya güzel dağılıyor. Benim de hoşuma gitti. Kaç yeri abartacağım. Mesela şurayı biraz daha violet dip rengimi aldım. En aşağıyı. Birkaç kıvırma abartmak istiyorum. Burası kuruyana kadar hemen yanındaki yeşile geçmeyeceğim de. Şu deniz, nehir, göl artık her neyse. O kısım var ya, sadece o kısmı ıslatıyorum. Ama ıslatırken şeye dikkat edin arkadaşlar. Workshoplarda falan da denk geliyorum. Çok fazla ıslatıyorsunuz. Veyahut da boyanızı çok fazla sulu alıyorsunuz. O yüzden böyle boya patlıyor maalesef ki. Hoş olmayan bir görüntü çıkıyor. Sanki böyle su damlamış gibi görüntü çıkıyor. Islak duruyorsa böyle birkaç dakika bekleyin. Şimdi sadece azur rengimi aldım. Ben bu arada azur rengini bayağı sevdim anlaşılan. Bunu güzel bir şekilde yapmak için zaten şurası ıslaktı gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde dağıldı. Şu istediğim yerleri de şöyle temiz fırçam ucuyla boya çekme hareketi yapıyorum. Boyayı çekiyorum oradan. Daha bulanık bir görüntü elde etmiş oluyorum böyle boyayı çektiğimde.
hazır burası ıslakken de, yani daha yeni azur rengini eklediğim yerleri biraz daha koyulaştırmak için Ultramarine Light rengini alıyorum. Geçtikten sonra ben bunu workshoplarda falan da yapıyorum. Çok sık görüyorsunuz. Temiz fırçamın ucuyla boyayı yayıyorum. Çünkü keskin net görüntü hiçbir şekilde sevmiyorum. Bu görüntüyü çok daha hoş buluyorum. Kağıdın bu tarafı çok ıslatmış. Buna gerek yok ama kuruyan yerlerde hemen müdahale etmek için onu çok yapıyorum. Fırçamı temizliyorum. Temiz fırçam. Peçeteyle de sildim. Şöyle boyanın içinde yayıyorum. Resmin burası kurudu. Kağıt çünkü çabuk koruyor. Selüloz kağıt olduğu için. Tekrar ıslatacağım. Ultramarine rengi var ya. İlk önce onunla şöyle bir geçeceğim. Temiz fırçamın ucuyla şöyle toplayabildiğim kadarını toplayacağım. Aralara dokunduracağım. Yani bir şey de yapmadım. Minicik bir yere dokundurdum. Tamam, bitti. Daha fazla zorlamayacağım. Kağıdı daha fazla zorlamak istemiyorum. Yeşillik alanı yapmaya geldik. Aynı aslında resme baktığınızda nasıl hareket edilmişse o şekilde. Fırça hareketim yukarı doğru. Bu şekilde. Karmin rengimle, işte bu palette beyaz yok. Beyaz olmadığı için. Zaten sulu boyada beyaz renk de bildiğiniz üzere kullanılmıyor. Ne yapacaksınız diye düşünüyorsunuz. Karmin rengi olabildiğince açacağım suyla. En hafif rengiyle şöyle dokunduracağım. Green dip rengi vardı ya, ona da nokta nokta dokunduracağım. Şu tarafı şöyle yukarı doğru boyayabilirsiniz. Beyazlıklar bırakıyorum ki o beyazlıklar zaten resimde de var. Ben o beyazlığı hiçbir şey kullanmadan kağıtta bırakarak sağlıyorum. Sarılardan oluşan bir peyzaj var. Yine ıslatıyorum alt tarafı. Hanza limon renginden noktalar halinde bırakacağım. Pembe var, karmin renginden. Böyle beyazlıklar bırakarak bir sağa bir sola giderek boyayacağım. Bir de bolca şey görüyorsunuz, böyle çimen gibi. Onu nasıl yapacağım? Green dip rengimle burnt umber rengimi karıştıracağım ama bayağı koyu karıştıracağım. Şöyle çizikler atacağım. Bu taraflar önde ya. İlk önce boyamla, fırçamın ucuyla böyle boyayı gezdireceğim. O küçük adada. Karmin. Ondan sonra nerelerde sarı görüyorsam bu sefer sarı rengi gördüğüm yerlerde sarı işleyeceğim. Ondan sonra bazı yerlerde yeşil var. Bazı yerlerde beyazlık var. Bu sefer Earnest Green rengimle Green Dip rengimi aldım. Sonra aralara o renkten dağıtacağım. Biraz daha Green Dip renginden alacağım. Bu sefer hiçbir tarafı ıslatmadan en öndeki yerleri light rengimle, bu haliyle fırçanın ucuyla sadece yapacağım.
böylelikle çalışma tamamlanmış olacak. Bu da gördüğünüz üzere orijinal resim. Biz onu yeniden Sonnet sulu boya kullanarak yeniden yaptık. Şöyle söyleyebilirim ki bence kağıdın bu taraftaki dokusu gerçekten çok güzel. Onun dışında renkler birbirlerine çok güzel karışıyorlar. Karışımı elde edebilerek yapabileceğiniz çok fazla sayıda renk var. Çok çabuk suda çözünebiliyorlar. Boyanın pigmentasyonu gayet güzel. Şimdiye kadarki bütün görüşlerim çok iyi oldu. Sadece şunu söyleyebilirim. Hakikaten de palet olmaması çok büyük bir sıkıntı. Ayrıca da mavi renklerini sevmedim. Sevmediğim şeyler bunlar. Ultramarine light rengini sevmedim. O ultramarine rengini kesinlikle vermiyor. Ama violet deep rengi gerçekten büyük bir artı. O doğru. Karmin rengi güzel. Genel olarak hepsini kullanmaya çalıştım ama daha gold ohreyi vesaire kullanmadım. Onları kullanıp tekrardan bir denemem lazım. Onu da Instagram'dan sizlerle beraber paylaşırım. Şimdilik çalışmam bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.